Apple çok uzun zamandır beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğünü nihayet tanıttı. Herhalde duymayan kalmamıştır burada niye haber veriyorsam bir daha. Peki bu lansman teknoloji dünyası için ne anlama geliyor? Biz biraz onu konuşalım. Neredeyse 30 yıldır bir türlü ana akım haline gelemeyen bu sanal gerçeklik sektörü nihayet rahat bir nefes mi alacak yoksa büyük bir fiyasko mu yaşanacak? Fiyatına bakılırsa ikinci seçenek biraz daha yakın gibi gözüküyor. $3.500. Hani Türk lirasına çevirme işine falan hiç girmiyorum çünkü zaten önümüzdeki yıl 2024'ün başlarında önce sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa çıkacak gözlük ama bu fiyat burası için bile dudak uçuklatıcı. Ve öyle olduğu için de adının sonuna Pro eklemişler. Yani bu zaten öyle herkese göre değil, profesyonellere yönelik bir ürün demeye getiriyorlar. Bilgisayarlardaki Air gibi daha ucuz bir versiyonu da ileride çıkabilir belki ama önce Pro ile başlamayı tercih etmişler. Pro gözlüklerde kendisine en güçlü rakip olarak gösterilen Meta Quest Pro bile $1.500'dan piyasaya çıkardığı bu gözlüğün fiyatını sonradan $1.000'a çekti. Bunun bir de Pro olmayan modelleri $300-400'dan satılıyor. Elbette teknolojik olarak farklılıkları var ama benzerlikleri de var. Ve kitleler için en önemli ve ilk engel bunlardan çok fiyat olacak gibi görünüyor. Sonuçta Apple için yeni bir ürün kategorisi bu ve yeni ürün kategorilerinde önce doğal olarak early adopter denilen erken benimseyiciler, hevesliler ve en önemlisi de developerlar. Yani bu platformlarda uygulama geliştirip satacak olan professional, pro kişiler ve şirketler bunu alacak. Hemen ardından bunu bir statü sembolü olarak görenler, dostlarına fark ve hava atmak isteyenler böyle güçlerinin yettiğince taksitle filan ya da böbrek karşılığı bir şekilde edinmeye başlayacaklar. Apple bile koyduğu fiyat etiketini anons etmeden önce onu daha rasyonel hale getirmek için şu anda alabileceğiniz en gelişmiş bir bilgisayar ve televizyon fiyatına gibi kıyaslamalara girme ihtiyacını hissetti. Şimdi fiyatını filan bir kenara bırakıp işin teknik analizine girişelim isterseniz. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bu ürünle oyun dünyasını birbirinden dikkatlice ayırmaya çalıştılar. Tanıtımında öyle herhangi bir flagship VR oyunundan bahsetmediler. Öyle bir şeye rastlamadık. Oysa normalde bu tür gözlüklere en kolay ikna edilebilecek ve ona en çok para harcamaya hazır kitle oyun meraklılarıdır. Onun yerine bilgisayara alternatif olabilecek bir verimlilik aracı olarak konumlandırdılar. Tıpkı Meta'nın kendi Pro modelini konumlandırması gibi. Bunun yanı sıra yaşamın içinden lifestyle örnekler gösterdiler. Ya da entertainment, eğlence amaçlı işte dizi, film izlemek, çektiğiniz panoramik fotoğraflara ya da aile videolarına bakmak için kullanılabileceğinden filan söz ettiler. Ve hatta bu amaçla kendisini dünyanın en iyi hikaye anlatıcısı olarak konumlandıran Disney Plus'ı bile yanlarına aldılar. Tüm bunlar hedef kitlenin artık oyuncular gibi dar niş bir topluluk değil de çok daha geniş bir kitle olabileceğinin ipuçlarını taşıyor. Onlar bunu doğrudan söylemediler ama bu gözlüğü yeni iPhone haline getirmeyi çok istediklerini her hallerinden tahmin edebilmek hiç de güç değil. Peki bu tür gözlükler cep telefonlarının yerini alabilir mi? Bu gözlük kadar küçülüp hafiflediklerinde belki. Ama o zamana kadar bu kadar yaygınlaşmasını beklemek hele hele bu fiyatlarla herhalde saflık olur. Teknolojik olarak ne kadar gelişmiş özelliklere sahip olursa olsun fiyat yaygınlaşmada en önemli bariyer. Şu anda dünyada en çok satan gözlük Meta'nın ucuz olan Quest gözlüğü ve $400 fiyatıyla toplamda 20 milyon satabildi. Apple'ın gözlüğüyle aynı fiyattan $3.500 piyasaya çıkan Microsoft'un HoloLens'i toplam 300 bin satabildi. O da 2016'dan bugüne 7 senede. Yeri gelmişken şunu da belirteyim. Big Tech denilen 5 büyük teknoloji şirketinden gözlük çıkarmayan bir tek Amazon kaldı. Apple'ın elbette bazı farklılıkları var. Bir kere başkalarının icat ettiği şeyleri alıp optimize ederek, bir anlamda yeniden icat ederek mevcut pazarları yenilemekte başarılı olduklarını biliyoruz. Bunu söylerken aklıma hemen 2007 iPhone lansmanı geliyor. Ben o sıralarda
HTC kullanıyordum ve fonksiyonel olarak ilk iPhone'un yaptıklarından çok daha fazlasına sahipti. Ama genel kullanıcı deneyimi iyi optimize edilememişti. İlk iPhone lansmanında bu yönüyle gayet iyi hazırlanmış bir telefonu gayet iyi bir fiyatla $599 gibi erişilebilir ve makul bir fiyatla üstelik hemen piyasaya sürdüler. Şimdi ise aceleye gelmiş bir lansman izledik. Şirketin içinde ürünle ilgili çalışan bazı mühendislerin henüz piyasaya çıkmaya hazır olmadığını ve bu lansman için daha erken olduğu itirazlarını iletmelerine rağmen Tim Cook belki de kendisine ait en önemli mirası olabilecek bu ürünü hızlıca duyurmayı tercih etti. İlk baştaki satış hedefleri de oldukça iddialıydı bu arada. 3 milyon tane satarız diye düşünüyorlardı. Sonra satış tahminlerini 900 binlere çektiler. Bu lansmandan sonra ise 150 bine kadar indiklerini söylüyor analistler. Kıyas yapmak gerekirse iPhone yılda 200 milyon satıyor. Bu tür cihazlarda cep telefonlarından farklı bir başka durum daha var. Onu sürekli kullanamıyorsunuz. Örneğin Meta Quest'i ele alalım. Wall Street Journal'ın raporuna göre satılanların yarısından daha azı 6 ay sonra da kullanılmaya devam ediyor. Yani 10 milyona yakın cihaz böyle ilk hevesle hemen satın alınıyor, sonra rafa kaldırılıyor. Ürün kötü olduğundan mı? Hayır. Deneyenler hak verecektir herhalde. Aslında oldukça eğlenceli deneyimler sunuyor. Ama aşılması gereken çok önemli bazı problemler de var. Her şeyden önce çok ağır bu cihazlar. Kafayı gerçekten yoruyor. Çünkü ön tarafta bir telefonu, arka tarafta da onun pilini taşıyorsunuz. Kafanızda. Apple bu problemi çözmek için pili ayırıp cebinize koyabileceğiniz türde bir tasarım yapmış. Ama yine de ağır. İkinci problem pil ömrü. En fazla 2 saat dayanıyor. Apple'ın cihazında da aynı süre geçerli. Bunu aşamamışlar. Çünkü bu cihazların üzerinde onlarca sensör ve kamera var. Cep telefonunuzun flaşını ve tüm kameralarını aynı anda açıp sürekli kayıt yaptığınızı düşünün. Bunlar ondan daha fazlasını yaptıkları için enerji harcıyor. Hani bunun beraberinde getirdiği mahremiyet endişelerini falan bir kenara bırakıyorum. Apple zaten son 10 yıldan beri pazarlama bütçesinin önemli bir kısmını bakın biz ne kadar bu konulara dikkat ediyoruz harcadı. Meta'dan farklı olarak Meta bu konuda biraz sabıkalı bir marka biliyorsunuz. Ama işte üzerindeki tüm bu sensörler, kameralar, mikrofonlar hepsinin çok enerji harcadığını söyleyebiliriz. O yüzden özellikle iş yaparken, çalışırken ki ben bunu o yüzden kullanıyorum, o amaçla kullanıyorum. Bunu sürekli elektriğe bağlamak zorunda kalıyorsunuz. Üçüncü problem cihazın tek bir parçadan değil birkaç parçadan oluşması. Gerçi Apple'ın cihazında bu kontrol cihazlarını kaldırıp yerine ses ve elle kontrolü getirdiklerini söylüyorlar. Meta Quest Pro'da da var bu özellik aslına bakarsanız. Yani bunları kullanmak zorunda değiliz ama yine de bazı uygulamalarda ve oyunlarda kontrol cihazları daha konforlu. Onları da gözlükten ayrı bir şekilde değerlendirmeniz ve bir de onların pil ömrüne dikkat etmeniz gerekiyor bu durumda. Dördüncü ve belki de en önemli problem sizi çepeçevre saran bu karışık gerçeklik deneyimi bazı insanlarda baş dönmesi ve hatta kusma gibi fiziksel yan etkilere ve bazen de psikolojik bazı etkilere yol açabiliyor. Anlaşılan Apple en çok kendi ürününü bu yönüyle rakiplerinden farklılaştırmaya çalışmış. En azından ekranlarındaki piksel sayısını arttırarak netliği ve işlemci gücüyle de görüntülerin gecikmesini minimum seviyelere getirmeye çalışmış. Ayrıca kullanıcının çevresindeki dünyayla bağlantısının kopmasını engelleyebilmek için onun gözlerini de dışarıya yansıtmayı tercih etmiş. Bunu yapan başka bir örnek yok. Gerçi o gözler de sanal olarak oluşturulduğundan böyle Black Mirror tarzı korkutucu ve distopik bir görünüm verdiğini de söyleyenler var. Ama burada amaç dış dünyadan tümüyle kopmamayı sağlamak. En azından kendileri sürdükleri gerekçeleri böyle. Benim görüşümse şöyle. İnsanı en çok korkutan şey nedir? Sorusuyla başlayan bir video yapmıştım zamanında. Ve o videoda Alien filmindeki yaratık tasarımının neden çok korkutucu olduğunu göstermiştim. İsviçreli sanatçı Giger tarafından tasarlanan o yaratığın en önemli özelliği neydi biliyor musunuz? Gözlerinin olmamasıydı. Biyomekanik sanat stilinin bu usta ressamı psikolojik bir bilim kurgu korku filmi için çok akıllıca bir tasarım hareketiyle gözleri yok etmişti.
İşte Apple'ın tasarımcıları yine çok akıllıca bir hareketle diğer gözlüklerde olmayan belki de tek önemli şeyi geri getirdi. Gözleri. Bunun yapış biçimleri şimdilik çok ilkel. Öyle olduğu için de Black Mirror tarzı böyle distopik bir etki yaratması da gayet normal. Çünkü şu anda onlar yüzünüzü tarayıp onun 3 boyutlu bir avatarını oluşturarak bunu dış ekrana yansıtıyorlar. Bunu da MetaHuman adı altında incelemiştik daha önce hatırlarsanız. Dışarıdan bakıldığında körebe oynamaya çalışan gözsüz insanlar yerine bu kadarıyla da olsa gözlü insanlar görmenin daha çok işe yarayacağını hesap etmiş olmalılar. Hatta giyilebilir bir cihaz olduğu için belki bir moda akımı başlatabileceklerini bile düşünüyor olabilirler. Bunu bize zaman gösterecek tabii. Teknolojik geleceği tahmin etmek, kültürel geleceği ve insan davranışlarını tahmin etmekten daha kolay geliyor bana açıkçası. Peki bu gidişata göre nasıl bir teknolojik gelecek bekliyor bizi? İnsanların ürettiği her makine giderek insanların içine giriyor. Bu trendi ta trenlerden yani 200 sene öncesinden başlatabilirsiniz. Önce o çok büyük makineleri yaptık ve biz onların içine girdik. Sonra biraz daha küçültüp araba haline getirdik. Yani kişiselleştirdik. Kişiselleştirdiğimiz makinelerin bir sonraki nesli bilgisayarlar oldu. PC, adı üstünde personal computer yani kişisel bilgisayar. Onlar da önce masamızın üstünde desktop, sonra dizimizin üstünde laptop, kolumuzun altında tablet ve nihayet avucumuzun içinde birer telefona dönüştüler ve cebimize girdiler. İçine girilebilir makinelerden giyilebilir makinelere geçiş yaptık. Kol saatleri ve kulaklıklarla bu akım yaygınlaşarak devam etti. Dikkat ederseniz her bir adımda makine insana biraz daha yakınlaştı ve nihayet artık kafasına kadar ulaştı. Trend böyle devam ederse onun da içine girmeye çalışacak. Bunun için Neuralink gibi kafanızın içine çip taktırmaya gerek yok. O bir sonraki evrede gerçekleşecek. Beyin bilgisayar arayüzünü bu gözlükler çiplerle değil, insanın kendi gözleriyle zaten kurmuş görünüyor. Peki ben bu sonuca nereden ulaşıyorum? O gözlüğü geliştirme aşamasında aldıkları 5000 patentten. Kullanıcılar sanal deneyimler yaşarken vücutlarından ve beyinlerinden alınan verilere dayanarak onların zihinsel durumlarını tespit edebilirsiniz. Bunun için son zamanlarda yapay zeka da kullanılmaya başlandı. Ne demek bu? Bir kullanıcı bir karma gerçeklik veya bir sanal gerçeklik deneyimi içindeyken yeni nesil yapay zeka modelleri sizin bilişsel durumunuzu tespit etmeye çalışıyor. Yani o sırada hangi duygu durumundasınız onu anlamaya çalışıyor. Merak mı, zihin karışıklığı mı? Korku mu, dikkat mi? Geçmişe dair bir deneyimi hatırlama mı veya başka bir bilişsel durum mu? Ne hissettiğinizi bu şekilde tahmin etmeye çalışıyor. Bunları da göz takibi, beyindeki elektriksel aktivite, kalp atışları ve ritimleri, kas aktivitesi, beyindeki kan yoğunluğu ve damardaki kan basıncı, cilt iletkenliği gibi ölçümlerden çıkarıyor. Sadece bu cihaz geliştirilirken 5000 yeni patent alındığı söylendi dedim ya. Bunların bir kısmı tahminlerle, kehanetlerle ilgili. Evet, kehanet diyorum. İngilizcesi prediction. Geçen ay çıkan yeni bir kitabı okumaya başladım. Adı The Experience Machine. How Our Minds Predict and Shape Reality. Yani zihnimiz gerçekliği nasıl tahmin eder ve onu nasıl şekillendirir? İnsan beyniyle ilgili çok ilginç ve yeni bazı fikirleri tartışıyor bir kitap. Bitince başlı başına ayrıca bir video da yapmayı planlıyorum ama şu kadarını söyleyebilirim ki insan beyni bir tahmin makinesi gibi çalışıyor diyor. Ve böyle çalışırken en çok gözlerden yardım alıyor. Bu gözlüklerdeki en etkileyici yeniliklerden biri de ne? Gözlerinizin hareketini takip edebilmesi. Bunda bile var bu özellik. Nereye bakarsanız orayı netleştirerek başladılar bu işe. Bu yeni tanıtılan gözlükte aynı zamanda etkileşim de gözlerle sağlanıyor. Hani bilgisayarı kullanırken fareyi tutan elimiz ve ekrana bakan gözümüzle kullandığımıza benzer şekilde ama daha ileri bir seviyede çalışacak. Mesela patentlerden birine göre bir kullanıcının bir şeye gerçekten tıklamadan önce oraya tıklayacağını tahmin etmesini sağlıyor.
Böylece siz tıklamadan önce o vereceği tepkiyi hazırlıyor. Göz davranışlarınızı izleyerek ve kullanıcı arayüzünü gerçek zamanlı olarak yeniden tasarlayarak kullanıcının beyniyle biyolojik geri bildirimler oluşturabilirsiniz. Gözler aracılığıyla bir beyin bilgisayar arayüzü kurabilirsiniz. Ve bunun için öyle ameliyat olmaya ya da kafatasınızı delip onun içine çip takmaya bile gerek yok aslında. Zaten bu gözlüklerin içinde epeyce bir çip var. Alınan o 5000 patentten bir başkası ne kadar odaklandığınızı veya rahatladığınızı veya ne kadar iyi öğrendiğinizi tahmin edebilmek için makine öğrenimini ve bedenden ve beyinden gelen sinyalleri kullanmak hakkında bir takım ayrıntılara girmiş. Bunların ne kadarını ilk nesilde kullanacaklar bilmiyorum ama bu durumları geliştirmek için sanal ortamları güncellemeye çalışacaklar. Arka planda gördüklerinizi ve duyduklarınızı anında değiştirerek bunu öğrenmenize, çalışmanıza veya rahatlamanıza yardımcı olan ortamları yaratmak için kullanacaklar. Tanıtımla ilgili başka bir dikkat çekici nokta, CEO Tim Cook da dahil olmak üzere hiçbir Apple yöneticisinin bu gözlükleri alıp da takmaması oldu. Yani onları kullanırken görmedik. Oysa geçmişteki lansmanlarda Steve Jobs bizzat kendisi kullanarak ürünlerin demosunu yapardı. Cep telefonunu cebinden çıkarıp özelliklerini yine kendisi göstererek anlatırdı. Ya da çok ince ve hafif bir bilgisayarın tanıtımını yaparken onu böyle bir zarfa koyup sahneye çıkardı. Oysa bu kez gözlükleri takmak yerine en fazla yanında poz vermekle yetindiler. Bununla ilgili çeşitli teoriler dolanıyor ortalıkta. İşte yaşlı beyaz erkeklerle bunu göstermenin havalı olmayacağını söyleyenler var. Sahnede demo yapmanın zor olduğunu, çuvallama ihtimalini göze alamayacaklarını iddia edenler var ama zaten önceden kaydedilmiş görüntüleri izledik. Tüm bunlar bir kenara. Şirketin geçmişini ve Steve Jobs'ı düşündüğümüzde bu teorilerden çok benim aklıma başka bir şey geliyor. Mark Zuckerberg'ün kendi gözlüğünü tanıtırken sıklıkla içine düştüğü vahim, cringe durumlara benzer bir duruştan ısrarla kaçındıklarını düşünüyorum. Hatta kullandıkları terminolojiyi analiz ettiğinizde bırakın hani Meta'nın metaverse'ü gibi bir takım kavramları sanal gerçeklik bile demekten ısrarla kaçındılar. Onun yerine spatial computing demeyi tercih ettiler. Mekansal bilgi işlem. Covid döneminde hızla yükselişe geçen ve sonra da adeta bir balon gibi patlayan metaverse dünyasına ilişkin söylemlere son derece mesafeli bir duruş sergilemeyi tercih ettiler. İşte bu onların pazarlama geleneğine çok da uygun düşen bir yaklaşım. Çünkü onlar yüksek çözünürlüklü ekran demek yerine retina display demeyi tercih ediyorlar zaten. Şimdi az önce bir balon gibi patlayan metaverse dünyası dedim. Beni yakından takip eden abonelerim de diyecek ki ya abi sen değil miydin geçen sene filan böyle yeni internet metaverse olacak falan diyen? Evet bendim ve daha Facebook adını Meta'ya çevirip bu kavramı sahiplenmeden önce bunu demeye başladım. Ve hala iddia ediyorum ki geleceğin interneti böyle bir şey olacak. Adına ne derseniz deyin. İster Metaverse deyin ister Omniverse fark etmez. Her büyük teknolojik yenilikte olduğu gibi önce balon gibi şişti, sonra patladı ve şimdi sessiz sedasız olgunlaşarak, güç kazanarak kitlelere yaygınlaşmak üzere hazırlanıyor. Gartner'ın hazırladığı bir hype cycle grafiği bile vardır. Bütün teknolojik gelişmeler hatta internette bir zamanlar balondu. 1995'ten 2000'e kadar .com adı verilen o balon şişti ve en sonunda patladı. O patlamadan birçok kişinin ve şirketin ağzı yandı. Peki ne oldu? Şu anda internet var mı yok mu? Elektrik kesilince mi daha çok rahatsız oluyorsunuz yoksa internet kesilince mi? İşte elektrik de internet de ilk çıktıklarında birer balondu. İnternetin yeni haline doğru hala büyük bir hızla gidiyoruz. Cep telefonlarında yapılabilecek neredeyse her şey yapıldı. Sıra yeni nesil makinelerde. Bu makineler bize her zamankinden daha yakın tasarlanıyor. O yüzden bizler de her zamankinden daha hazırlıklı olmalıyız. Gerçeklikle olan ilişkimizi makineler yardımıyla yeniden kurmaya başlayacağımız o günler pek de uzak değil.